Mars ailesinin hikayesi, Ambanilerin gösterişli ihtişamından ve Walton'ların kırsal açıklığından çok farklıdır. Bu, Amerikan iş dünyasının en gizli ve özel sermayeli devlerinden birinin Mars Incorporated'ın hikayesidir. Aile, dünyanın en zenginleri arasında yer almasına rağmen kamuoyundan ve medyadan bilerek uzak durmayı bir felsefe haline getirmiştir. Hikaye 1883'te Minnesota'da doğan kurucu Franklin Clarence, Frank Mars'la başlar. Çocukluk döneminde polio hastalığı geçiren Frank, annesinin el yapımı şekerlemeleri sayesinde teselli buldu ve şekerlemelere olan erken tutkusu hayatının geri kalanını şekillendirdi. Frank Mars, perakende sektörüne 1910'ların başında Seattle'da küçük bir şekerleme işi kurarak başladı. Ancak asıl başarısı eşi Ethel ile birlikte 1920'lerde Minneapolis'e taşındığında ve Mar-O-Bar Company adını verdiği şirketi kurduğunda geldi. Kurucu Franklin Clarence Frank Mars doğum 1883 ölüm 1934 şekerleme işine annesinin tarifleriyle başladı. Şirketin ilk önemli başarısı Milky Way barının 1923'te yaratılmasıyla geldi. 1923 yılında Frank ve oğlu Forrest Mars, Suyar'ın birlikte geliştirdiği söylenen Milky Way barı piyasaya sürüldü. Bu, Mars'ın perakende pazarındaki ilk büyük hamlesiydi ve o dönemdeki popüler bir içeceği milkshake bir şekerleme formatına dönüştürme fikri devrim niteliğindeydi. Bu ürünün başarısı şirketin hızla büyümesini sağladı. Mars İmparatorluğu'nun gerçek mimarı ve küresel gücün itici kuvveti Frank Mars'ın oğlu Forrest Mars, Sr. oldu. Forrest, babasıyla yaşadığı bir anlaşmazlık üzerine 1930'ların başında şirketten ayrılarak İngiltere'ye gitti. Bu ayrılık, Forrest'ın kendi başına çok daha büyük bir vizyonla Mars'ı küresel bir devi dönüştürmesine olanak sağladı. Forrest Mars, Sr. 3 temel alanda çalışmaya odaklandı: şekerleme, evcil hayvan bakımı ve gıda. O, kalite, verimlilik ve markalaşma konusunda obsesif bir titizliğe sahipti. Forrest Mars'ın en büyük başarısı 1941 yılında Amerika'ya döndüğünde kurduğu M&M Limited şirketi oldu. İspanya İç Savaşı sırasında askerlerin erimeyen şeker kaplı çikolatalar yediğini görmesinden ilham alarak M&M's barını yarattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında M&M's askeri tayınların bir parçası oldu ve bu markanın ulusal çapta tanınmasını sağladı. Forrest Mars, Sr. doğum 1904 ölüm 1999, Mars İmparatorluğu'nun küresel mimarıdır. M&M's, 1941'de askeri tayınların bir parçası olarak piyasaya sürüldü ve sloganı olan "elinizde değil, ağzınızda erir" ile kısa sürede popüler oldu. Forrest Mars, Sr. sadece şekerlemelerle yetinmedi. 1940'larda İngiltere'de Pedigree evcil hayvan maması ve 1950'lerde ABD'de Uncle Ben's Rice markalarını yaratarak şirketi çeşitlendirdi. O, evcil hayvan bakımı endüstrisinin gelecekteki devasa potansiyelini herkesten önce gördü ve bu alana büyük yatırımlar yaptı. Forrest Mars'ın iş felsefesi, Sam Walton'ın tutumluluğuyla benzerlikler taşıyordu. Ancak daha katı bir gizlilik ve kalite saplantısıyla birleşmişti. Şirket çalışanlarının birbirini ortak olarak adlandırmasını sağladı ve dikey entegrasyonu, kakao çekirdeğinden bitmiş bara kadar her şeyi kontrol etme bir prensip haline getirdi. Mars ailesinin serveti, küresel perakende ve gıda devlerinin çoğunun aksine halka açık olmayan, özel sermayeli bir şirket olmasından kaynaklanır. Bu gizlilik, Mars'ı hem eleştirilerden hem de Wall Street'in kısa vadeli baskılarından korumuştur. Mars Incorporated, dünyanın en büyük özel sermayeli şirketlerinden biridir. Halka açık olmama kararı, ailenin uzun vadeli vizyonunu ve finansal gizliliğini korumasını sağlamıştır. Forrest Mars, Sr. 1947 yılında Mars'ın kurumsal kültürünün temelini oluşturan 5 ilkeyi belirledi: kalite, sorumluluk, karşılıklılık, etkililik ve özgürlük. Bu ilkeler şirketin her düzeyinde karar alma süreçlerine rehberlik etti. Kalite ilkesi en üst düzeydeydi ve şirketin ürün formüllerinden asla ödün vermemesini sağladı. Ailenin gizlilik felsefesi o kadar katıdır ki, kurucuların ve aile üyelerinin kamusal fotoğrafları bile nadiren bulunur. Bu, ailenin ve şirketin kamuoyundan uzak, kendi kurallarıyla yönetilen bir kale gibi algılanmasına neden olmuştur. 1964 yılında Forrest Mars, Sr. babasının kurduğu şirketle kendi yarattığı şirketleri birleştirerek bugünkü dev Mars Incorporated'ı yarattı. Bu birleşme, Mars'ı dünyanın en büyük şekerleme üreticisi haline getirdi. Mars'ın başarısı sadece şirketin gizliliğinde değil, aynı zamanda yarattığı ve küresel çapta yönettiği ikonik markalar portföyünde yatmaktadır. Şekerleme ve çikolata olarak Snickers 1930'da yaratıldı, dünyanın en çok satan ürünlerinden biri, M&M's, Twix, Bounty ve Mars barı.
Evcil hayvan bakımı olarak Pedigree, Whiskas, Royal Canin. Bu bölüm Mars'ın en büyük ve en karlı iş kollarından biridir ve şirket bu alanda küresel bir liderdir. Gıda olarak Uncle Ben's, Ben's Original, Dolmio ve Ebly. Mars, tıpkı Walmart gibi lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde bir deha olarak kabul edilir. Ancak Mars'ın zorluğu ürünlerinin çoğunun ısıya duyarlı olmasıdır. Şirket, küresel tedarik zincirinde sıcaklık kontrollü depolama ve taşıma sistemlerine devasa yatırımlar yaparak ürünlerinin kalitesini dünyanın her köşesinde korumayı başarmıştır. Bu lojistik mükemmellik, Forrest Mars'ın kalite ilkesinin doğrudan bir uzantısıdır. Snickers, dünyanın en çok satan şekerleme barlarından biridir ve ismini kurucu Frank Mars'ın favori atından almıştır. Evcil hayvan bakımı, Mars'ın en büyük iş bölümüdür ve küresel pazarın büyük bir kısmına hakimdir. Forrest Mars, Sear'ın 1999'daki vefatından sonra imparatorluğun kontrolü 3. kuşak olan 3 çocuğu arasında paylaşıldı. Forrest Mars Jr., John Mars ve Jacqueline Mars. 3 kardeş, babalarının koyduğu katı özel mülkiyet ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak şirketi birlikte yönettiler. Bu 3. kuşak, Mars'ı sadece bir şekerleme şirketinden, evcil hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında da liderlik eden bir küresel güce dönüştürdü. Onlar, şirketin büyüklüğünü devasa satın almalarla arttırdılar. Örneğin, Wrigley sakız şirketinin satın alınması. John ve Forrest Mars Jr., şirketin operasyonel ve finansal yönlerinde liderlik ederken, Jacqueline Mars, daha çok at yetiştiriciliği ve hayırseverlik faaliyetleriyle öne çıktı. 3 kardeşin toplam serveti, onları dünyanın en zengin aileleri arasına yerleştirdi. 3. kuşak Forrest Jr., John ve Jacqueline, 2008'de Wrigley Company'yi 23 milyar dolara satın alarak Mars'ın şekerleme pazarındaki liderliğini pekiştiren en büyük anlaşmalardan birine imza attı. Mars ailesi, Mars Incorporated'ı karlılığın yanı sıra etik ve sürdürülebilirlik ilkelerine de büyük önem veren bir şirket olarak konumlandırmıştır. Ancak küresel çapta bir gıda devi olmanın getirdiği zorluklar ve eleştiriler kaçınılmazdır. Mars, diğer büyük çikolata üreticileri gibi kakao çekirdeği tedarik zincirinde çocuk işçiliği ve kölelik iddialarıyla karşı karşıya kalmıştır. Şirket bu eleştirilere yanıt olarak 2025 yılına kadar kakao tedarik zincirini %100 sürdürülebilir hale getirme taahhüdü de dahil olmak üzere büyük adımlar atmıştır. Bu, Mars'ın tedarikçileriyle yakın çalışarak çiftçilere daha iyi ücret ödenmesini ve etik çalışma standartlarının uygulanmasını sağlamayı içerir. Mars, iklim değişikliği ile mücadele konusunda da iddialı hedefler belirlemiştir. Şirket, tüm operasyonlarında sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı ve yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedeflemektedir. Bu, Forrest Mars, Sear'ın sorumluluk ilkesinin 21. yüzyıl yorumudur. Mars'ın evcil hayvan bakımı bölümü, sadece mama üretmekle kalmaz. Aynı zamanda, evcil hayvan sağlığı üzerine bilimsel araştırmalara da büyük yatırım yapar. Bu, şirketin ürünlerini bilimsel verilerle destekleme ve evcil hayvanların refahını artırma amacının bir parçasıdır. Mars ailesinin katı gizlilik felsefesi, şirketin uzun vadeli başarısını sağlamasına yardımcı olsa da, aynı zamanda kamuoyunda şeffaflık eksikliği ve hesap verebilirlik konularında eleştirilere yol açmıştır. Halka açık olmayan bir şirket olmaları, onların Wall Street'in baskısından muaf tutulmasını sağlarken, şirketin finansal performansı, iş uygulamaları ve hissedar yapısı hakkında bilgi edinmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Bu durum, eleştirmenlerin şirketi kapalı kutu olarak nitelendirmesine neden olur. Gizliliklerine rağmen Mars, ürün inovasyonunda sürekli öncüdür. M&M's'in farklı çeşitleri, Snickers'ın sürekli değişen boyutları ve Pedigree'nin bilimsel temelli yeni mamaları şirketin piyasada dinamik kalmasını sağlamıştır. Bu inovasyonlar, aile tarafından finanse edilen ve uzun vadeli Ar-Ge'ye odaklanan bir kültürün sonucudur. Mars ailesi, servetleri hakkında neredeyse hiç yorum yapmaz. Aile üyeleri Forbes listelerinde yer alsa da servetlerinin kaynağı olan şirketle ilgili operasyonel detayları gizli tutarak kurumsal gizlilik geleneğini sürdürürler. Mars ailesinin hikayesi, Amerikan iş dünyasında eşi benzeri olmayan bir başarı öyküsüdür. Frank Mars'ın küçük bir şekerleme tutkusuyla başlayan bu yolculuk, Forrest Mars, Sear'ın dahiyane vizyonu ve katı prensipleriyle küresel bir imparatorluğa dönüştü. Mars Incorporated, çikolata, evcil hayvan maması ve gıda sektörlerinde küresel bir lider olarak konumlanmıştır. Ailenin özel mülkiyet ve gizlilik konusundaki kararlılığı, onların uzun vadeli etik ve sürdürülebilirlik taahhütlerini kısa vadeli baskılardan uzak tutmasını sağlamıştır. Mars ailesi, kalite, sorumluluk ve gizlilik ilkeleriyle yönetilen, kendi kurallarıyla oynayan bir devdir. Onların imparatorluğu, sadece devasa bir serveti değil, aynı zamanda etik ticaret ve sürdürülebilir operasyonlar konusunda küresel standartları belirleme çabasını da temsil etmektedir. Onların hikayesi, Amerikan rüyasının en gizemli ve en güçlü versiyonudur.